Çocuklarda güneş koruyucu seçiminde püf noktalar. Güneş kremleri güneş yanığını önlemek, cilt kanserine yakalanma riskini azaltmak ve cilt yaşlanmasının erken belirtilerini önlemeye yardımcı olmak için sıklıkla kullanıyoruz. Çocuklar için güneş koruyucu krem seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Kaç yaşından büyüklerde kullanılabilir? İşte sizler için bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Güneş ışınları arasında fark ne? Güneş ışığı dünyaya ulaşan iki tür zararlı ışından oluşur. Bunlar ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarıdır. Her ikisine de aşırı maruz kalmak cilt kanserine yol açabilir. Ultraviyole A ışınları veya yaşlanma ışınları da diyoruz buna, cildinizi erken yaşlandırabilir. Kırışıklıklara ve yaşlılık lekelerine neden olabilir ve pencere camından da geçebilir. Ultraviyole B ışınları veya yanan ışınlar da diyoruz, güneş yanığının başlıca nedenidir ve pencere camı tarafından engellenir. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, güneşten ve solaryum ve güneş lambaları gibi yapay kaynaklardan gelen ultraviyole radyasyonu bilinen bir kanserojen olarak ilan etmiştir. Bronzlaşmanın güvenli bir yolu yok. Her bronzlaştığınızda cildinize zarar verirsiniz. Bu hasar arttıkça cildinizin yaşlanmasını hızlandırır ve tüm cilt kanseri türleri için riskinizi artırırsınız. Güneş koruyucu kremler. Güneşten koruyucular herhangi bir sayıda ultraviyole filtresi içeren ve cilde uygulanan ürünlerdir. Ultraviyole filtresi dediğimizde güneş kremlerinin içinde bulunan ve güneşin zararlı etkilerinden koruma özelliği olan maddelere diyoruz. Cilt kanserini ve cilt yaşlanmasını önlemek için güneşten koruyucu giysiler ile güneşten koruma yanında güneş koruyucu kremler de kullanılmalıdır. Güneş koruyucu kremler kimyasal ve fiziksel güneş koruyucular olmak üzere iki çeşittir. Kimyasal güneş koruyucu kremler sünger gibi çalışır ve güneş ışınlarını emerek etki ederken fiziksel güneş koruyucular kalkan gibi cildinizin yüzeyini güneş ışınlarından korumaktadır. Güneş koruyucu kremlerin Grace yani genel olarak güvenli ve etkili olarak tanınan özellikte olması gerekiyor. Yani hem etkili hem de güvenli olması gerekiyor. Bunu da Grace olarak nitelendiriliyor. Yani ürününüz Grace ise bilin ki etkili ve güvenlidir. SPF dediğimiz zaman da bunu güneş koruma faktörü olarak anlıyoruz. Ve güneş koruma faktörü önemlidir. Özellikle SPF güneş kremi etkinliğinin bir ölçüsüdür. SPF 30 deyince düzgün şekilde uygulanmış bir ürün kullanıldığında güneş koruyucu içermeyenlere göre 30 kat daha fazla ultraviyoleye maruz kalma süresi sağladığı anlamına gelmektedir. Kimler güneş kremine ihtiyaç duyar? Herkes güneş koruyucu kreme ihtiyaç duyar. Güneş kremi kullanımı size güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardımcı olur. Yaş, cinsiyet veya ırktan bağımsız olarak herkes cilt kanserine yakalanabilir. Her 5 kişiden birinin yaşamları boyunca cilt kanserine gelişme riski olduğu tahmin edilmektedir. Bebeklere güneş koruyucu krem kullanılır mı? İdeal olarak ebeveynler 6 aylıktan küçük bebeklere güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçınmalıdır. Bebekler için özel olarak pazarlanan güneş koruyucu kremler vardır. Ancak FDA bunların 6 aylıktan küçük bebeklere kullanılmamasını önermektedir. Bu ürünler ultraviyole A ve ultraviyole B'yi dağıtmak, yansıtmak ve emmek için cildin en üst tabakası üzerine oturarak çalışan aktif bileşenleri olarak yalnızca titanyum dioksit ve çinko oksit içerir. Özellikle çocuklarda fiziksel ultraviyole filtresi içeren ürünler kullanmak gerekir. Biraz macunsu bir görünüm bırakabilen bir fiziksel engelleyicidir. Ama bunlar etkilidir ve alerji gelişme olasılığı düşüktür. Bu nedenle fiziksel bariyerler çocuklar için daha faydalı olabilir. Ama unutmayın ki 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Özellikle kimyasal ultraviyole filtresi içeren
kremler çocuklarda kullanılmamalıdır. Çünkü bu kimyasal ürünler ciltten emilebilir ve farklı reaksiyonlara neden olabilir. Bundan dolayı kullanılmamalıdır. 6 aylıktan küçük bebekleri güneşten korumanın en iyi yolu onlara uzun kollu pantolonlar giydirmek, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü giydirmenin yanı sıra mümkün olduğu kadar gölgede tutmaktan geçer. Aşırı ısınmadıklarından ve bol sıvı içtiklerinden emin olun. Bebeğiniz huysuz ise, aşırı ağlıyorsa veya açıkta kalan cildinde kızarıklık varsa onu içeriye alın. 6 aydan küçük bebeklerde mümkünse güneş koruyucu kullanımından kaçının. Bebeklerin derileri olgunlaşmamış ve daha yüksek yüzey alanı vücut ağırlığı oranına sahiptir. Bu da onları güneş kremlerine kimyasalların daha fazla emilmesi riskiyle karşı karşıya bırakıyor. 6 aylık ve daha büyük bebeklerin ebeveynleri özellikle çocukların açıkta kalan ve koruyucu giysilerle kaplanmayan cildine 30 veya daha yüksek SPF'li geniş spektrumlu suya dayanıklı bir güneş kremi uygulaması da fayda vardır. Dışarıdayken güneş kremi yaklaşık 2 saatte bir veya etiketini belirtildiği şekilde yeniden uygulanmalıdır. Hamile ve emzirenlerde güneş koruyucu kremler kullanılır mı? Hamilelik ve emzirme ile ilgili olarak bu konuda çok sınırlı veri vardır. Bununla birlikte kimyasal güneş kremleri sistemik olarak emilebilir ve bu nedenle de kullanılmaması tavsiye edilir. Genel olarak fiziksel ultraviyole filtresi içeren güneş koruyucu kremlerin kullanılması tercih edilir. Ayrıca emzirme durumunda güneş kremleri meme ucuna yakın yerlere uygulanmamalıdır. Alerjik hastalığı olanlar hangi güneş koruyucu kremleri kullanmalı? Alerjik hastalığı olanların genelde ciltleri hassastır. Sıklıkla egzama hastalığı da birlikte olabilmektedir. Bu nedenle de alerjiye yatkın kişilerin güneş koruyucu seçiminde özellikle alerji yapma potansiyeli düşük olan güneş koruyucu kremleri seçmeleri daha doğru olur. Kimyasal güneş kremleri hem alerjik hem de tahriş edici kontak dermatite neden olabilir. Bir ultraviyole A kimyasal filtresi olan oksibenzen tahriş edici veya alerjik temas veya foto kontak dermatite neden olan en yaygın güneş koruyucudur. Alerjiye eğilimli olan çocuk ve yetişkinlerin özellikle titanyum dioksit ve çinko oksit gibi fiziksel ultraviyole filtresi içeren güneş koruyucu kremler kullanmaları daha doğru olur. Ne tür güneş kremi kullanmalıyım? En iyi güneş kremi türü tekrar kullanacağınızdır. Geniş spektrumlu, yani geniş spektrumlu demek ne demek? Ultraviyole A'ya ve ultraviyole B'ye koruma sağlayan demek. Aynı zamanda SPF faktörü 30 veya daha yüksek olan, en az 40 dakika suya dayanıklı olduğundan emin olunan güneş koruyucu kremleri kullanmanızda fayda var. Kullandığınız güneş kremi türü kişisel bir tercih meselesidir ve korunacak vücut bölgesine göre değişiklik gösterebilir. Mevcut güneş koruyucu seçenekleri arasında losyonlar, kremler, jeller, merhemler, ağda çubukları ve spreyler olabilir. Kremler genellikle kuru cilt ve yüz için en iyisidir. Jeller özellikle kafa derisi ve erkek göğsü gibi tüylü alanlar için iyidir. Çubuklar göz çevresine kullanmak için iyidir. Spreyler çocuklara uygulaması kolay olduğu için bazen ebeveynler tarafından tercih edilmektedir. Maruz kalan tüm cildi tamamen kaplayacak kadar bu ürünlerin yeterince kullanıldığından emin olun. Bu ürünleri solumayın veya ısı yakınında açık alev veya sigara içerken uygulamayın. Hassas ciltler ve bebekler gibi belirli amaçlar için yapılmış güneş kremleri de vardır. Bazı güneş koruyucu ürünler nemlendiriciler ve kozmetiklerle birlikte de mevcuttur. Bu ürünler kullanışlı olmakla birlikte en iyi güneş korumasını elde etmek için tekrar uygulanması gerekir. Güneş koruyucu kremler ve böcek kovucular da birlikte kullanılabiliyor. Ancak bunları birlikte kullanmamakta fayda vardır. Çünkü güneş koruyucu kremler daha sık kullanılırken böcek kovucular daha az kullanılır. Onun için bunların ayrı tercih edilmesi fayda vardır. Hangi güneş kremini seçersen seçin, ürün etiketinde belirtilen ultraviyole korumasını elde etmek için bolca uyguladığınızdan emin olun. Amerika Dermatoloji Akademisi'nin önerdiği şekilde geniş spektrumlu olan, güneş koruma faktörü 30'un üzerinde olan, suya en az 40 dakika dayanıklı olan ürünleri kullanırsanız o zaman
erken cilt yaşlanmasına ve cilt kanserine karşı koruma sağlamış olursunuz. Ancak güneş kremi tek başına sizi tam olarak koruyamaz. Onun için bazı güneşten koruma için önlemler de almakta fayda var. Gölge aramanız, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saatler olan 10 ile 14 arasında, hatta 15 arasında güneş altında kalmamanız faydalı olacaktır. Hafif uzun kollu bir gömlek, pantolon, geniş kenarlı bir şapka ve mümkünse güneş gözlüğü kullanarak kendinizi güneşten koruyabilirsiniz. Güneş yanığı olasılığını artırabilecek güneşin zararlı ışınlarını yansıttıkları için su, kar ve kum yakınında ekstra dikkatli olmak gerekiyor. Bakıyorsunuz kaymaya gittiniz ama güneş bu kardan dolayı yansıtma yaptığı için daha fazla etkilemektedir. Yani onun için soğuk havada bile güneş yanığına maruz kalabilirsiniz. Vitamin takviyeleri içerebilen sağlıklı bir diyetle D vitamini güvenle alabilirsiniz. Güneşi illaki aramayın. Kapalı ortamda bronzlaşma yataklarından kaçının. Güneşten ve bronzlaşma yataklarından gelen ultraviyole ışık cilt kanserine ve kırışmaya neden olmaktadır. Amerika Dermatoloji Akademisi'nin önerdiği güneş kreminin bazı özellikleri var. Bunlar neler? Özellikle hem ultraviyole A hem ultraviyole B ışınlarına karşı koruyan, yani geniş spektrumlu olmasını öneriyor. Güneş koruma faktörünün en az 30 olması veya daha yukarı olmasını öneriyor. Ve bu güneş koruyucu kremlerin en az 40 dakika suya karşı dayanıklı olmasını istiyor. Bu özellikte olan ürünleri Amerika Dermatoloji Akademisi kullanılmasını önermektedir.